Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte ev tanıtım video serimize devam ediyorum. Şu an Didim Çamlık bölgesinde bulunan, denize 400 metre mesafede bulunan 3+1 dubleks bir daire inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle dubleksimizin teras kısmından Altınkum plajını gören manzarasından videoya başlamak istedim. Tabi burada hava biraz rüzgarlı, aynı zamanda terasta olmamızdan dolayı güzel bir esinti var ve bu mikrofona kötü yansıyor. Dilerseniz videonun sesini burada kısabilirsiniz. Manzarayı göstereceğim. Ondan sonra dubleksimizin içine gireceğim. Evet, burada biraz daha rüzgar gelmediği için burada konuşabilirim. Öncelikle teras kısmından dediğim gibi videomuza başladık. Burası üst katta bulunan teras alanı. Videonun başında hatırlatayım tekrardan. Burada dairemizin içerisinde fazlalık atıl vaziyette kalmış eşyalar var. Burası uzun süredir oturma amaçlı kullanılmadığından dolayı bu eşyalar bu şekilde duruyor. Bunlar gözünüze takılabilir. Bunların birçoğu hani istenilirse kullanılabilir, istenilirse atılabilir. Şu an biraz daha görüntü olarak, görsel olarak karmaşık gelebilir gözünüze ama eşyasız olarak burayı düşünebilirsiniz. Öncelikle şöyle terasta daha öncesinde yapılmış bir mutfak tezgah alanı burada var. Gündelik olarak burada mangal yaktığınız zaman ya da yemek hazırlamak istediğiniz zaman burada ocak da düşünülmüş, daha öncesi için kullanılan mutfak tezgahı da düşünülmüş. Tabii bunlar açık alanda olmasından dolayı biraz eskimiş. Bu şekilde görebilirsiniz. Onun haricinde sadece bir temizlik amaçlı boya burada yapılmış. Banyo, balkonun duvarları. Onun haricinde odaların boyaları, iç mekan boyaları olarak burada sadece bir temizlik amaçlı boya yapılmış. Zaten mutfağı ve banyolar çok eski değil. Şimdi birazdan daha detaylı incelediğimizde daha net anlaşılacak. Öncelikle şöyle, ön tarafta caddeye doğru bakan odamızın, yani cephe olarak caddeye doğru bakan odamızın içine bir girelim. Burası çift kişilik bir yatak odası. Metrekare açısından göz kararı söylemem gerekirse yaklaşık 20-22 metrekare büyüklüğünde genişçe bir yatak odası. Burada tabii şu an çatı katından olmamızdan dolayı tavan biraz alçak kalıyor burada. Ama bu herhangi bir şekilde odanın içinde dolaşmanıza engel olmuyor. Şöyle gösterelim. Karşı tarafta bir tane çift kişilik yatak kullanılmış. Hemen onun sağ tarafına bir gardırop kullanılmış. Geri kalan alanlar gördüğünüz gibi yürüyüşünüze engel olmayacak şekilde oldukça geniş. Buradan bir penceremiz teras kısmına doğru bakıyor. Bir penceremiz sokak kısmına doğru, terasın devamı olan bölüme doğru bakıyor. Burada zaten demir parmaklıklar vesaire burada kullanılmış. Şimdi devam edelim. Üst katta 2 oda, bir banyo ve terasımız vardı. Şöyle diğer yatak odamıza bir göz gezdirelim. Tam köşe konumdan itibaren şöyle başladığımızda burası da yine çift kişilik bir yatak koyulmuş. İstenilirse yine çift kişilik olarak kullanılabilir. Tek kişilik bir genç odası olarak, misafir odası olarak burayı kullanabilirsiniz. Burada da yine bir tane penceremiz var. Bir tane karşı tarafta gardırobumuz. Onun haricinde bir çift kişilik yatağımız ve komodinlerimiz var. Yine burayı da bu şekilde çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani yazlık amaçlı kullanırsanız eğer, çok fazla kalabalık eşyanız olmayacaksa metrekare kullanımı gayet yeterli gelecektir sizler için. Banyomuza girdikten sonra burası ortak kullanım alanı olan bir banyo. Şurada bir tane çamaşır makinemiz var. Karşı duvara termosifon düşünülmüş, sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilmeniz için. Hemen sol tarafta kapının bitim noktasında bir tane lavabomuz var. Şöyle gördüğünüz gibi banyo dolabımız. Karşı tarafta klozetimiz ve bir havalandırma penceremiz mevcut. Sağ tarafta ise duşakabin alanı olarak kullanılan bölümümüz yer alıyor. Üst kattaki banyomuz bu şekilde. Bir de alt katta banyo var. Onun haricinde şu an ikinci katı tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi buradan çocukların düşmesini engellemek için bir kapı sistemi burada yapılmış. Merdivenlerimiz burada ahşap merdiven kullanılmış. Hem metrekare açısından, merdiven boşluğu açısından hem de biraz daha otantik olması açısından kullanılmış. Siz merdiven görüntüsünü daha farklı hale getirebilirsiniz. Bu ahşaplar çünkü zamanla bakım istiyor.
veya çapları mail vermeye başlıyor. Bunları tekrardan bir onarabilirsiniz. Küçük bir ihtiyaç olarak, küçük bir değişiklik olarak onu size söyleyebilirim. Onun haricinde alt katta bulunan ikinci banyomuza göz gezdirelim. Burası üst kattakine göre biraz daha küçük ama minimal ölçülerde mantıklı seçimler yapılarak mekan oldukça geniş kullanılmış. Karşı tarafta bir tane küçük lavabo, hemen onun üstüne aynalığımız, tam köşe konumda duşakabinimiz ve sağ tarafta bir klozetle banyodaki iş hallolmuş diyebiliriz. Onun haricinde üçüncü yatak odamıza girdikten sonra tabi buzdolabı vesaire, burada biraz atıl durumda eşyalar var ki yeni boyandığı için de eşyalar duvardan ayrılmış biraz daha. Burası da göz kararı söylemem gerekirse yaklaşık bir 13-14 metrekare büyüklüğünde bir çocuk odası olarak kullanabileceğiniz ya da misafir odası olarak kullanabileceğiniz güzel bir oda. Gördüğünüz gibi bir tane gardırop, bir tane yatak ve bir tane çalışma masası koyduğunuzda bir çocuk odası için kullanabileceğiniz güzel bir şekilde tasarım yapmış oluyorsunuz. Şimdi devam edelim. Salon mutfak kısmına geçeceğiz. Ondan önce size göstermek istediğim yer şurası. Ahşap merdivenimizin altında kalan alan vestiyer amaçlı kullanılmış. Buraya askılıklarınızı, ayakkabılarınızı, fazla eşyanızı koyabileceğiniz güzel bir alan olarak kullanılmış. Hemen sağ tarafta dubleks dairemizin giriş kapısı var. Çelik kapısı var. Şöyle baktığımızda buradan salona girmiş oluyoruz. Hemen şöyle salona girdikten sonra ben size mutfak kısmını öncelikle göstermek istiyorum. Burada tabii birçok eşya şu an atılması gerekiyor. Hani biraz daha düzenlenilebilir. Şöyle baktığımızda bir buzdolabı, şu duvar payından itibaren buraya mutfak için ayırabilirsiniz ya da dekorasyon olarak, dizayn olarak buraya L mutfak tezgahı olarak çalışabilirsiniz. Çünkü burası şu kapının ardından sonraki bölüm. Şöyle gösterelim. Kuytu bir alanda kaldığı için burayı isterseniz ayrı mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Bir paravan kapıyla örterek, alçıpan kapıyla kapatarak mutfağı salondan da ayırabilirsiniz. Ki zaten üst katta teras çok fazla geniş olduğu için terasın bir kısmında salon amaçlı kullanabilirsiniz. Ki zaten buranın şöyle gösterelim. Çok pardon, kapılar açık olduğundan dolayı biraz hem gürültü geliyor hem kapı çarpıyor. Ben size şöyle tam köşe konuma geçip göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda salonumuzun tam köşe konumundan görüntüsü bu şekilde. Burada tabii karşı duvara televizyon ünitenizi koyup duvar bitiminden itibaren çekyatlarınızı, kanepelerinizi, özellikle şu duvar dibine doğru kanepelerinizi koyduğunuzda çok güzel bir tarzda burayı L koltuk olmasa dahi iki tane kanepe ile salon formunu burada gösterebilirsiniz. Mutfak tezgahına gelecek olursak, mutfak tezgahımız biraz eski tabi, binanın yaşıyla doğru orantılı olarak. Siz isterseniz bu mutfağı komple kırıp yeniden bir modern bir tarzda tezgah yaptırabilirsiniz. Bu uzun süreli kullanımınız için daha mantıklı olacaktır. Şimdi salon kısmından dışarıya çıkacağımız balkonu size göstermek istiyorum. Balkonun genişlik mesafesi gayet büyük, yaklaşık 1,5-2 metre kadar denilebilir genişlik payı. Şöyle gösterelim. İnce uzun arkaya doğru ilerleyen bir balkon kullanım alanımız var. Buralarda tabii yine rüzgar başladı. İsterseniz videonun sesini burada kısabilirsiniz. Tekrar manzarayı çok kısa göstermek istiyorum. Evet, dışarısı rüzgarlı olduğu için pek fazla dışarıda durmak da istemedim. Videoda kötü ses çıkıyor çünkü. Evet, dubleks dairemizde size anlatmak istediklerimi az çok anlattım. 3+1 dubleks bir dairemiz. Tabii bazı eksiklikleri var. Mutfak tezgahı olabilir, kattaki merdiveni olabilir. Bunlar ufak tefek operasyonlarla, ufak tefek uğraşlarla düzeltilebilir, yenilenebilir mekanlar. Bunlar istenirse ihtiyacınıza göre yapılabilir. Dediğim gibi bayağı bir fazla atıl vaziyette duran, kullanılmayan eşyalar var. Hani bunlar dairenin içinden çıkartıldığında daha ferah bir görüntü sağlanılacaktır. Ki zaten yazlık amaçlı kullanırsanız çok fazla kaba eşyalar kullanmayacağınızdan dolayı bu metrekare sizin için gayet yeterli olacaktır. Ben şimdi çok kısa size bulunduğumuz konumu harita üzerinden de göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda hemen telefonumu hazırlayayım.
Şöyle baktığımızda bulunduğumuz mavi nokta, şu an bizim bulunduğumuz nokta ve aşağısı Altınkum plajı. Yaklaşık 300-400 metre sonra Altınkum plajına erişebiliyoruz. Buradan yürüyerek Altınkum plajına, kafe, restoranlara, canlı müziklere, taksi durağına, havalimanı transferlerine ve Didim'in birçok noktasına toplu taşıma minibüsleri kullanarak gidebiliriz. Buradan toplu taşıma güzergahı ve taksi durakları her zaman sürekli çalışmakta olup gideceğiniz her yere isterseniz yürüyerek, isterseniz toplu taşımayla ve arabanız varsa bu şekilde de gidebilirsiniz. Arabanız olmadan çok rahat bir şekilde günlük olarak denize gidip gelebileceğiniz güzel bir mesafede. Onun haricinde geniş metrekareli ve manzarası olan, teras kullanım alanı büyük olan güzel bir dubleks sizlere bugün anlatmaya çalıştık. Dubleksimizin fiyatı Temmuz ayı itibariyle güncel fiyatı 3.150.000 lira. Bu fiyat performans odaklı bir gayrimenkul sizlere bugün bulmaya çalıştık. Bu fiyatlara biliyorsunuz biraz daha yaşı yeni olup daha küçük metrekareli 1+1 daireler artık mevcut. 1+1, 2+1 daireler burada mevcut. Siz burayı alarak biraz daha keyfinize göre denilebilir. Hayal gücünüze göre burayı çok güzel bir şekilde tekrardan değiştirebilirsiniz. Hem burada konum olarak artıdayız hem metrekare olarak artıdayız. Tabi binamız yaş itibariyle biraz büyük, 20 yaşından fazla bir apartman burası. İkinci kattayız. Bunları göz önünde bulundurularak yapabileceğiniz tercihler arasında burayı kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Benim size bu dubleks dairemizle alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Denize yakın, güzel bir konumda ve geniş bir terası olan güzel bir dubleks daire sizler için bugün çekmek istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Dairemizle alakalı soracağınız sorularla ilgili aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz, dubleks dairemizi de beğendiyseniz kanalımıza abone olup bir sonraki videoyu kaçırmamak için takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki tanıtım videomda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller dilerim. Hoşça kalın.